Merhabalar. Bugün size sindirim sistemi hakkında bilmemiz gereken çok önemli bilgilerle beraber yeme düzenimizdeki bazı alışkanlıkları değiştirdiğimizde sindirim sistemi problemini nasıl aşacağımızı ve bu durumdan muzdaripsek alternatif destekleyicilerle neler yapabileceğimiz hakkında bilgi vereceğim. Sindirim, ağız yoluyla aldığımız gıdaların dışkı ile atıldığı sisteme kadar 4 farklı hazım evresi içermekte. Sindirim, ağız içerisinde başlıyor ve diş altındaki reseptörlerle beyne gönderilen sinyallerin mideye yenilen yemeğin cinsine göre enzim üretme komutu ile devam ediyor. Yani yediğimiz yiyecekleri ağız içerisinde iyi çiğnemeden yutmak, bir arabanın 5. viteste kalkış yapmasını beklemek gibi bir şey diyebilirim. Yine yemeklerimizde çok çeşitli yiyeceklerin bir arada tüketilmesi, ayrıca yaptığımız yemeklerin içerisinde hem katı hem de sıvı yağın bir arada kullanılması da sindirim sistemimizi olumsuz yönde etkileyen sebeplerden birisidir. Karbonhidrat ve proteinlerin sindirim süreleri birbirinden farklıdır. Çoğumuz midede hazım süreci 45 dakika ile 1 saat arasında değişen karbonhidratlarla en az 2 saat gerektiren proteinleri aynı anda tüketiyoruz. Üzerine de 30 ila 45 dakika hazmı olan bir meyve yediğimizde midemiz allak bullak oluyor. Aslında teknik olarak bu yediğimiz yiyeceklerin hiçbirisi hazm olmamıştır. Üzerine bazılarımız der hatta, midem ekşidi derler. Bunun sebebi teknik olarak midemizde çürüyen yemeklerin tepkime olarak asit üretmesidir. Midemizde çürüyen bu asitik gıdalar önce bağırsaklara, daha sonra da kan yoluyla hücrelerimize işe yaramaz bir devir daim sürecine dahil olacaktır. Farklı enzimler gerektiren yiyecekler bir arada tüketildiğinde beynimiz hangi enzimi üretmesi gerektiğine ya karar veremez ya da birlikte salgılanan enzimlerin birbirini yok etmesine yol açar. Enzimlerle sindirilemeyen asitik gıdalar bağırsağa sevk edildiğinde bu asitler emilimi yapan tüycükleri zaman içerisinde bitirebilir. Uzun süreli kabızlık durumunda muhakkak uzman hekimlerinizin kontrolünde vereceği tedavi yöntemini uygulamalısınız. Ayrıca yine onlara danışarak kullanabileceğiniz birkaç alternatif destekleyiciden bahsetmek istiyorum. Pek çoğumuz kabızlık yaşadığı zaman açlık otu, sinameki ya da içerisinde sinameki ağırlıklı form çaylarını tüketmeye başlarlar. Oysa ki bunların da uzun süreli tüketimi zaman içerisinde bağırsaklarımıza zarar vermektedir. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle günlük hayatımızda lif açısından zengin gıdalarla beraber probiyotik alınması gerekmektedir. Günlük hayatınızda muhakkak eksik etmemenizi önereceğim lif açısından çok zengin chia tohumundan bahsetmek istiyorum. Chia tohumunun 25 gramında tam 9 gram lif içeriyor. Günlük hayatımızda almamız gereken 30 gram lifin 1/3'ünü bu şekilde sağlayabiliriz. Chia tohumu, lif, omega 3, protein, mineral ve vitamin açısından çok zengindir. Son yapılan çalışmalarda chia tohumunun kalp, sindirim sistemi, kemik ve kas sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya koyulmuştur. Chia tohumunu günde 3 kere 1 tatlı kaşığı su, süt ya da meyve suyu gibi herhangi bir sıvının içerisinde 15 dakika bekletip aç karnına tüketmeniz sindirim sisteminizin doğru çalışmasında çok önemli bir yeri olacaktır. Doğru çalışmayan bir bağırsak mutluluğumuzu da aynı oranda etkileyecektir. Mutluluk hormonu serotoninin %90 ila 95'i bağırsaklarımızda üretilmekte. Yani demem o ki, sağlıklı bir sindirim sistemine sahip değilseniz belki aşık bile olamazsınız. Şimdi de size probiyotiklerin bağırsaklarımız için öneminden bahsetmek istiyorum. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakteri ve mayalara biz probiyotik diyoruz. Probiyotik Yunanca'da yaşam anlamına geliyor. Probiyotik kazanımı ise doğum esnasında başlıyor ve normal doğum ya da sezaryen oluşunuz bile probiyotik kazanımınızın farklılığını gösteriyor. Normal doğumla kazanılan faydalı bakterilerin sezaryenle kazanılamayacağını da üzülerek belirtmeliyim. Doğum sonrasında ise çevresel etmenlerle faydalı bakterilerin alımı hayatımız boyunca devam etmektedir. Yetişkin bir insan bağırsağında 100 trilyon civarında faydalı bakteri bulunmakta. Biz buna bağırsak florası diyoruz. Bağırsak florası, başta bahsettiğim yeme düzeni, çevresel etmenler ve antibiyotik kullanımı gibi sebeplerle zaman içerisinde bozulabilmektedir. Probiyotiği yoğurt ya da kefir tüketimiyle bir miktar alabileceğiniz gibi aktarlardan ya da eczanelerden kapsül formunda temin edebilirsiniz. Sindirim sistemi üzerinde olağanüstü etkileri olan Arnavut biberinden bahsetmek istiyorum. Arnavut biberi bir çili çeşididir. Arnavut biberi hem metabolizmanızın hızlanmasına, ayrıca yağ yakımına da yarayan, sindirim sistemi üzerinde de olağanüstü etkileri olan bir biber çeşididir. 5 gram tüketeceğiniz Arnavut biberi günlük A vitamini ihtiyacınızın %44'ünü, E vitamini ihtiyacınızın %8'ini ve C vitamini ihtiyacınızın %6'sını karşılamanıza yeterli olacaktır. Arnavut biberine acılık hissini veren madde kapsaisin maddesidir.
ve bu kapsaisin maddesi kozmetik sektöründe ağrı kesici ürünlerde çokça kullanılmaktadır. Biberin acılığı ne kadar fazla ise içeriğindeki kapsaisin miktarı da o kadar fazladır. Kapsaisin miktarı ne kadar yüksekse sindirim sistemimizin çalışması da o denli fazla olacaktır. Ayrıca yulaf ezmesinden bahsetmek istiyorum size. Yulaf ezmesi içerisinde yüksek miktarda lif barındırıyor. Süt ile tüketeceğiniz yulaf ezmesinin içerisine bir miktar kuru yemiş çeşitlerinden karıştırarak özellikle çiğ kuru yemişleri, fındık, ceviz, badem, kayısı, üzüm gibi kuru yemişlerle tatlandırarak tüketmeniz hem sindirim sisteminizin çok iyi çalışmasına hem de besin değeri çok yüksek bir öğün tüketmiş olacaksınız. Bu videoyu yararlı bulduysanız eğer, etrafınızdakileri bilinçlendirmek adına videomu paylaşabilir, beni desteklemek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Bu gibi videolardan ilk sizin haberiniz olmasını istiyorsanız bildirim zilini açık tutabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek herkese sağlıklı günler dilerim.